Şimdi çok uzun zaman önceye, tarihin bile henüz yazılmaya başlamadığı bir döneme gidiyoruz. Hayvanların, bitkilerin ve cinlerin var olduğu, her şeyin uyum içinde olduğu bir dünya var karşımızda. Ama yine de bir şeyler eksik. İnsanlık. Bu uçsuz bucaksız alemde akıl ve ruh sahibi bir varlık dolu. Olanı biteni üst seviyede anlamlandıracak, düşünen bir varlık. Ve işte gözlerimizi o ilk insanın hayatına, yani Hz. Adem Aleyhisselam'a çeviriyoruz. Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın dediler. Allah şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti. Yani halife derken yeryüzüne Allah'ın emir ve yasaklarına uyacak, onu yeryüzünde tanıyıp tanıtacak, onun hükümleriyle dünyada hükmedecek bir varlık gelecekti. Melekler ise bunun hikmetini merak ediyor ve onu görmek için bekliyorlardı. Allah bu halifeyi topraktan yaratmak istedi. Adem Aleyhisselam'a henüz ruh verilmemişti ve cansız bir halde bedeni öylece duruyordu. Melekler ise bu bedeni hayret ve merakla seyrediyor, acaba nasıl bir varlık diye düşünüyorlardı. Kendilerinden farkı ne olacaktı? Neler yaşayacaktı? Allah'ın sizin bilmediğinizi bilirim dediği tam olarak neydi? Melekler merak içinde bunların hikmetini anlamak istiyor ve sabırla bekliyorlardı. Ama tüm bu meraklı bakışların içinde öyle birisi vardı ki bu yeni varlıktan hiç hoşlanmamıştı. Kendisini onunla kıyaslamaya başlıyordu. Kendisi yüksek bir ilme ve makama sahipken bu yeni yaratılacak varlığı kendisi için bir rakip olarak görüyordu. İşte meleklerle birlikte bulunan bu varlık İblis adındaki bir cin. İblis ateşten yaratılmıştı ve cinlerden birisiydi. Ama o anda melekler arasında bulunuyor. İblis bu sırada Hz. Adem Aleyhisselam'a şüpheyle yaklaşır, bu niçin yaratıldı der, bedeninin etrafında dönüp dururdu. Şeytanın haset ve kıskançlık duyguları etrafını sarıyorken beklenen anda geldi. Her işini bir hesaba göre yapan Allah, Hz. Adem Aleyhisselam'ı da beklemesi gerektiği kadar bekletti. Ve nihayet Hz. Adem'in yaratılışı